Sabahın ilk ışıkları Pasifik'teki küçük bir liman kentini altın rengine boyuyordu. Ama o sabah güneşten önce gelen bir şey vardı. Pasifik semasını kaplayan motor uğultusu. Dakikalar içinde gökyüzü kara bir gölgeye döndü. Japon bombardıman uçakları Pearl Harbor'un üzerine çullanıyordu. Patlamalar denizin üzerinde çiçek açan ateşler gibi yükselirken dünya geri dönüşü olmayan bir yola girmişti. Peki nasıl oldu da dünyanın iki ucundaki iki ülke birbirine bu kadar büyük bir kinle saldıracak noktaya geldi? Ve bu savaş insanlığın en karanlık anını, yani atom bombasını nasıl doğurdu? Japonya 1930'larda hızlı büyüyen ama doğal kaynakları kıt bir ülkeydi. Petrol, demir, kömür neredeyse hepsi dışarıdan geliyordu. Ve en büyük tedarikçisi kimdi biliyor musunuz? Amerika. Ama Japonya'nın başka hayalleri vardı. Asya'da büyük bir imparatorluk kurmak için Çin'e girdi, Mançurya'yı işgal etti, ilerledi. Fakat bu saldırganlık Washington'da alarm zillerini çaldırdı. Amerika 1941'de Japonya'nın petrol musluğunu tamamen kapattı. Şöyle düşünün. Arabanızın deposu dolu ama benzin istasyonları sonsuza kadar kapanmış. Ne yaparsınız? Japonya'nın önünde iki yol vardı. Ya diz çökecek ya da yeni petrol kuyularını savaşla alacaktı. İkinci yolu seçti. Kasım 1941'de Amerika, Japonya'ya Hull Notası denilen bir belge sundu. Dedi ki, Çin'den çık, Hindi Çin'ini terk et, işgal ettiğin topraklarda kukla yönetimlerini kaldır. Kısacası yıllardır savaşa harcadığın tüm emeğini çöpe at. Japonya bunu bir teslimiyet belgesi olarak gördü ve diplomasi o gün öldü. 7 Aralık 1941 sabahı Japon uçakları Hawaii'deki Pearl Harbor üstüne saldırdı. 2400 Amerikalı öldü, Pasifik filosu ağır yara aldı. Ama Japonya'nın beklemediği bir şey oldu. Amerika korkmadı, öfkelendi. Ertesi gün Amerika resmen savaşa girdi. Takip eden 3 yıl boyunca Pasifik'te ada ada, metre metre savaşlar yaşandı. Iwo Jima, Okinawa gibi yerlerde Japon askerleri teslim olmayı reddedip ölünceye kadar savaştı. Amerikalılar fark etti ki Japonya anakarasını işgal etmek yüz binlerce cana mal olacaktı. İşte bu noktada tarihin en tartışmalı kararlarından biri verildi. 6 Ağustos 1945 sabahı. Hiroşima'daki insanlar güne her zamanki gibi başladı. Çocuklar okula gidiyor, pazar tezgahları kuruluyor, tramvaylar çalışıyordu. Gökyüzünde tek bir Amerikan uçağı belirdi. Sessizlik. Sonra bir anda güneşten daha parlak bir ışık patladı. O an 300.000 derecelik bir ateş topu şehri sardı. Bu sıcaklık öyle güçlüydü ki patlama merkezine yakın insanlar anında buharlaştı. Daha uzaktakiler vücutlarında derilerinin eriyip giysilerini birleştiğini gördü. Evler, binalar, köprüler hepsi birkaç saniye içerisinde kül oldu. 3 gün sonra aynı kabus Nagasaki'ye indi. Patlamalar anında on binlerce insanı öldürdü. Ama asıl ölüm günler, haftalar, aylar boyunca devam etti. Radyasyon görünmeyen bir katil gibi sokaklarda dolaştı. Yanık yaraları kapanmayan insanlar, saçları avuç avuç dökülen çocuklar, iç organları iflas eden gençler. Hiroşima'da hayatta kalanların anlattığı bir detay var ki hafızalardan silinmez. Bir adam patlamadan sağ kurtulmuş ama derileri kollarından sarkan insanları gördüğünde yürüyen ölüler tabirini kullanmış. Bu gerçek anlamda bir kıyametti. Bu yıkım karşısında Japonya'nın devam etmesi imkansızdı. 15 Ağustos'ta İmparator Hirohito, radyodan tahammül edilemeyecek bir şeye katlandık diyerek teslim olduklarını açıkladı. Amerika, Japonya'yı işgal etti. Yeni bir anayasa yazıldı. 9. madde ile Japonya bir daha asla savaşmayacağına söz verdi. Ordusunu dağıttı, savunma Amerika'nın garantisi altına girdi. 1950'lerde Sovyet tehdidi büyüyünce Amerika ile Japonya bu kez aynı safta yer aldı. Japonya, Amerikan üslerine ev sahipliği yaptı. Karşılığında Amerikan nükleer şemsiyesiyle korundu. Günümüze geldiğimizde ise bugün Amerika ile Japonya Asya'nın en güçlü ittifaklarından birini oluşturuyor. Teknoloji, ticaret, savunma birlikte hareket ediyorlar. Pasifik'te Çin'e karşı Quad gibi ortak platformlarda yer alıyorlar. Ama işin ironik tarafı şu: Japonya hala nükleer silah kullanmama prensibine sıkı sıkıya bağlı ve bu Hiroşima ve Nagasaki'nin mirası. Buna nükleer tabu deniyor. 1945'ten beri hiçbir ülke savaşta nükleer silah kullanmaya cesaret edemedi. Peki ya yarın? Şu anda Amerika, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin elinde binlerce nükleer başlık var. Kuzey Kore'nin elinde de var. İran eşiğinde. Eğer bu silahlardan biri kullanılırsa sonuçlar Hiroşima'nın kat be kat ötesinde olabilir. Hayal edin. Bir modern şehir. New York, Tokyo, Londra. Bir anda gökyüzünde patlayan dev bir ateş topu. Işık patlamasıyla kör olan binlerce kişi. 500 kilometre uzaktan bile hissedilen sarsıntı. Sonrasında gökyüzünde yayılan radyoaktif toz bulutu. Rüzgarla kıtalar arası yolculuğa çıkıyor. Tarım arazileri çoraklaşıyor. Yiyecekler zehirleniyor. Dünya belki de yıllarca sürecek bir nükleer kışa giriyor.
Ve işte bu yüzden Hiroşima ve Nagasaki sadece Japonya'nın değil, tüm insanlığın hafızasında birer uyarı işareti. Bir zamanlar birbirine bomba yağdıran Amerika ve Japonya, bugün teknoloji projeleri ve güvenlik anlaşmaları imzalayan iki dost ülke. Ama bu dostluğun gölgesinde hala 1945'teki o iki mantar bulutunun silüeti var. Sizce bu dünya bu hatayı tekrar eder mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer bu yolculuğu ilginç bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve gelecekteki hikayeler için abone olmayı unutmayın.